Biliyorum, Anunnakiler konusunda bugüne kadar çok fazla bilgi paylaştık, karşılıklı yorumlaştık. Bazen kızdık, üzüldük, bazen de ilham bulduk. Bazen doğru bildiklerimizin yanlış veya eksik olduğunu görürüz ve diktiğimiz binayı yeniden dikmemiz gerekir. Aslında bu konu aynen bununla ilgili. Fakat sizler de benim gibi bilgi arayışı içindeyseniz, doğruya ulaşmayı arzuluyorsanız hiçbir şeyden zarar görmezsiniz. Çünkü karşımızdaki her ne olursa olsun ilahi sistemin ve ilahi varoluşun izlerini kolaylıkla görebiliyorsunuz demektir. Anunnaki konusunda daha önce paylaştığım bilgileri bu videoda aktarmamaya çalışacağım ki o videoları mutlaka izlemenizi öneriyorum sizlere. Genelde bu konuyu ele alırken elbette ki elimdeki bilgileri kutsal kitapların anlatımlarına ve tablet metinlerine, yani binlerce yıl önce yazılmış tabletleri kıyaslayarak ortaya çıkan bilgileri paylaşmayı seçiyorum. 5000 hatta 6000 yıl önce yazılmış olan tablet anlatımlarının ana ve temel konularını günümüzün kutsal kitaplarında da ayetsel anlamda görüyor olmak ciddi anlamda sarsıcı ve bir o kadar da düşündürücü. Peki bunlar daha önceden de bilinmiyor muydu? Elbette ki biliniyordu. Son 10-15 yıldır bir şeyler oldu. Bu konudaki aktarımlar muazzam bir biçimde bilinir hale geldi. Peki neden daha önceleri kimse bahsetmiyordu? İşte tam da bu noktada o kirli ellerin ve her şeyi yönettiğini zanneden bazı gizemli kişiler sebebiyle insanoğlu bilgiden ve tümüyle kadim sırlardan uzak tutuluyordu. Fakat günümüzde bazı yazar ve araştırmacılar sayesinde milyonlarca, belki de milyarlarca insana yayılmış durumda. Ve ne yazık ki bu tip kişiler çoktan itibarsızlaştırıldı bile. Ama kadim bilgi dört yöne doğru büyük bir hızla yayıldı. Evet, onlardan biri de Zecharia Sitchin. Hakkında birçok şey söylendi. Herkes bu kişiyi karalamak için elinden geleni yaptı. Diğerlerinin ise aslında pek sesi çıkmadı. Kimse itibarsızlaştırılmak ve meslekten atılmak istemez. Aslında gözden kaçan nokta şuydu: bu tabletlerde ne yazdığını ilk Zecharia Sitchin keşfetmedi. Binlerce arkeolog ve bilim adamı zaten biliyordu ama anlatmadılar. Zecharia Sitchin ise aksine zaten tabletlerde yazıyor olan anlatımları yüksek sesle anlattı. Yani kitaplarında, konferanslarında anlatan o oldu. Günümüzde çok gecikmiş olunsa da İngilizlerin yere göğe sığdıramadığı Irving Finkel de öyle. Gılgamış Destanı, Tufan tabletini yeniden yorumladı ve aktarılanlarla hiç de farklı olmadığını ve kutsal kitaplarla aynı olduğunu gördük. Zecharia da anlatmıştı. Peki neden Irving Finkel'e kimse bir şey demiyor? Bunlara hikaye ya da destan gözüyle bakmak gerçekleri değiştirmiyor. Günümüzde bildiğimiz kutsal kitaplardan binlerce yıl önce yazılmışlardır ve yazılan birçok cümleyi, olayı ya da efsaneyi kutsal kitaplardan iman ederek okuyoruz aslında. O halde bu işin neresindeyiz? İstediğinize inanabilirsiniz. Kimse kimseyi yargılayamaz. Bu net bir durum. Yine de bu bilgileri edinmekte fayda var ve her bilgi, yani her kadim bilgi bizleri daha da aydınlatıyor ve her şeyin sahibi olan yaratıcıya doğru büyük adımlarla ilerlemeye devam ediyoruz. Bu aktarılan ve ortaya çıkarılan bilgi ormanında tek bir cümleyle açıklayabileceğim bir Anunnaki kavramı var karşımda. Anunnakiler, ilahi sistemin yürümesinde emeği olan, sıfırdan yaratmakla ilgisi olmayan, kadere yenik düşen, kendi aralarında da çıkar savaşları yaşayan göksel varlıklardan başka da bir şey değil. Hepsi bu. Ama bu cümlenin derinliklerinde çok fazla detay var. Bunu da söylemek isterim. Bu videoda işte o detaylara birer bakış atacağız. Sorularınız arasından bazılarını seçtim. Hem sorularınızı cevaplamaya çalışacağım hem de bu konuda birkaç fersah daha derinlere ineceğiz. Uzun bir video olacak arkadaşlar. Çayınızı, kahvenizi doldurun. İzlerken sorularınızı yorum olarak yazın. Eksik olduğunu düşündüğünüz cevaplarıma eklemeler yapın. Bir like atın, videomuzu kendi sosyal çevrenizde paylaşın. Şimdiden hepinize çok çok teşekkürler. Ve işte başlıyoruz. En iyi sorularınız ve Anunnakiler. Öncelikle birkaç detayı hızlı aktaralım ve ardından sorulara geçelim. Anunnakiler, Mezopotamya mitolojisinde yer alan önemli tanrılar topluluğudur.
Sümer, Akkad, Asur ve Babil mitolojilerinde sıkça bahsedilen Anunnakiler, özellikle yaratılış ve dünya düzeniyle ilişkilendirilirler. Ancak son yıllarda Zecharia Sitchin gibi yazarların çalışmalarıyla Anunnakiler daha çok alternatif tarih teorilerinde yer alarak popüler kültürde büyük bir yer edinmiştir. Birçok komplo teorisi ve alternatif tarih yorumu Anunnakilerin dünyaya başka bir gezegenden geldiği iddiasını öne sürer. Bu teorilere göre Anunnakiler, Nibiru adlı bir gezegenden gelen gelişmiş varlıklardı. Bilinmeyen bir gezegenle olan bu bağlantı modern zamanlarda 12. gezegen teorisiyle popüler hale gelmiş durumda. Anunnakilerin insan ırkını yarattığına dair Sümer mitolojisinde bazı iddialar bulunmaktadır. Özellikle Enki ve Enlil adlı iki önemli tanrının insanlara bilgelik getirme veya onları kontrol etme çabaları öne çıkıyor. Bu mitolojik hikayelerde Anunnakilerin insanlara çeşitli teknolojiler öğrettiği veya insanları köle olarak kullandığı düşüncesi de mevcuttur. Bu anlatılar insanların tarımı, madenciliği ve medeniyeti öğrenmesinin mitolojik bir açıklaması olarak ele alınabilir. Alternatif tarih teorisyenleri, Anunnakilerin genetik mühendislikle insan ırkını yarattığı veya geliştirdiği fikrini savunur. Bu teoriler Sümer tabletlerindeki yaratılış mitlerine dayandırılır ve Anunnakilerin Homo sapiens'i altın madenciliği gibi görevlerde çalıştırmak için evrimleştirdiği iddia edilir. Bu son zamanlarda özellikle bilim kurgu ve UFO topluluklarında ilgi gören bir teori oluyor. Bu teoriler Anunnakilerin yalnızca Dünya'yı değil, Güneş sistemindeki diğer gezegenleri de etkilediğini iddia eder. Eski mitolojilere göre Anunnakiler farklı gezegenlerdeki yaşamın kontrol edicileriydiler. Sümer mitolojisinde Anunnakiler zamanın ve evrenin döngülerini kontrol eden varlıklar olarak da betimlenebilir. Özellikle dünyanın belli aralıklarla büyük felaketlere maruz kaldığı ve bu döngülerin Anunnakiler tarafından düzenlendiği gibi iddialar da mevcuttur. Konuyu daha derinlemesine bir bakış açısıyla ele almakta fayda var aslında. Anunnakilerin dünya üzerindeki rolünün büyük tufanlar, yok oluşlar ve medeniyetlerin yeniden inşasıyla bağlantılı olduğu teorisi üzerinde durmakta fayda var. Bugüne kadar yapılmış olan arkeolojik keşifler, Anunnakilerle ilgili pek çok ilginç ipucu barındırıyor. Örneğin Sümer tabletlerinde yer alan betimlemeler, Anunnakilerin simgeleri ve onların dünya üzerindeki etkinliği hakkında bilgi veriyor. Ayrıca Zecharia Sitchin gibi araştırmacılar bu tabletlerdeki sembolleri ve yazıları ya da yazıtları Anunnakilerin dünya dışı kökenlerine dair kanıtlar olarak yorumlamışlardır. Bazı detaylı Anunnaki videolarımızın linklerini açıklama bölümünde paylaştım. Tıklayın ve izleyin arkadaşlar. İlk soruyla devam edelim. İlk sorumuz şu. Zecharia Sitchin'in Anunnaki etkinliğini anlatır mısın? Bu bilgileri nasıl ortaya çıkarıyordu? Tabletleri nasıl yorumluyordu? Bu konudaki tekniği neydi? Zecharia Sitchin, Anunnakiler ve dünya dışı varlıklar teorisiyle tanınan bir yazar. Özellikle Sümer, Akkad ve Babil mitolojilerini kullanarak dünya tarihi ve insanlık kökenlerine dair alternatif bir anlatı geliştirdi. Sitchin'in iddiaları büyük ölçüde antik Sümer tabletleri üzerindeki çalışmalara dayanıyor. İşte Sitchin'in yöntemleri ve onun bu konudaki etkinliği hakkında derinlemesine bir açıklama. Bunu birkaç maddede ele almamız mümkün. Birincisi Sitchin'in kökeni ve yöntemleri. Zecharia Sitchin eski uygarlıkların yazıtlarına dayalı geniş bir tarih tezi ortaya koydu. Özellikle Sümer tabletlerine ve Enuma Elish adlı yaratılış destanına odaklanarak bu belgelerde yer alan bilgileri modern astronomi ve genetikle ilişkilendirdi. Sitchin, klasik arkeoloji ve tarihçilerin aksine Sümer mitolojisini düz bir tarihsel anlatım olarak okumak yerine bu metinlerin gizli bir dünya dışı mesaj barındırdığına inanıyordu. Dil ve çeviri teknikleri de önemli. Sitchin, Akkadça ve Sümerce gibi dillerde kendini eğitmişti ve bu dillerde yazılmış antik metinleri kendisi çevirmeyi tercih etti. Geleneksel çevirmenlerden farklı olarak Sitchin mitolojik betimlemeleri sembolik değil, kelimenin tam anlamıyla yorumladı. Örneğin Sümer tanrılarının gökten indiğine dair pasajları dünya dışı ziyaretçilerin gelişini anlatan gerçek bir tarih olarak ele almış oldu. Sümer tabletleri ve astronomik iddiaları da önemli. Sitchin özellikle Sümerlerin Nibiru adı verilen bir gezegenden bahsettiklerini iddia etti. Bu gezegenin 3600 yıllık bir yörüngeye sahip olduğunu ve her yörünge dönüşünde dünyaya yaklaşıp büyük felaketlere yol açtığını öne sürdü.
Bu teori Sümer yaratılış mitlerini evrende daha büyük bir hikayeye yerleştirerek insanlık tarihine alternatif bir bakış açısı yerleştirmiş oldu. İkincisi Sitchin'in Anunnakiler yorumları. Zecharia Sitchin Sümer mitolojisindeki Anunnakileri sıradan tanrılar veya mitolojik figürler olarak değil, dünya dışı varlıklar olarak yorumladı. Bu varlıkların Nibiru gezegeninden geldiğini ve insanlar genetik mühendislik yoluyla yaratıldığını savundu. Anunnakilerin altın madenciliği teorisi de önemli. Sitchin'e göre Anunnakilerin dünyaya gelişlerinin ana nedeni altın madenciliği yapmaktı. Altın Nibiru'nun atmosferini korumak için gerekliydi ve Anunnakiler kendi iş gücü tükenince dünyadaki mevcut hominidleri genetik olarak geliştirip insanları yaratarak bu işi onları yaptırdı. Bu noktada Enki ve Ninursak adlı tanrıların Sümer yaratılış mitlerinde geçen bu süreci gerçekleştiren Anunnaki liderleri olduğunu iddia etti. Bu aşamada insanlığın kökenine değinmekte de fayda var. Sitchin'in en büyük katkılarından biri Anunnakilerin insan DNA'sını değiştirdiği teorisidir. Ona göre Anunnakiler insanları kendi genetik materyalleriyle geliştirdi ve Homo sapiens böylece ortaya çıktı. Bu teori Anunnakilerin insan medeniyetine bilim, teknoloji ve tarım gibi temel yetenekleri kazandırdığı anlatısıyla birleşiyor. Ne de olsa onlar gökten gelmişlerdi. Üçüncü madde Sitchin'in eleştirileri ve yöntemlerinin zayıflıkları. Zecharia Sitchin'in çalışmaları dünya çapında büyük bir ilgi görmesine rağmen tarihçiler ve arkeologlar tarafından yoğun eleştirildi. Çoğu akademisyen Sitchin'in dil bilgisi ve çeviri yöntemlerinin yanlış veya yanıltıcı olduğunu savunmuştur. Bu konudaki temel eleştirilere de bakalım. Dilsel hatalar. Akademik çevreler Sitchin'in Sümer ve Akkad dillerini tam anlamıyla anlamadığını ve birçok terimi yanlış çevirdiğini öne sürdü. Özellikle Nibiru ve Anunnakiler hakkında yaptığı çalışmaların mevcut akademik çevrelerle uyuşmadığını belirttiler. Burada bir soru ortaya çıkıyor. Eğer durum böyle ise o bilim adamları ve araştırmacılar daha iyi yorumlara sahiplerse neden yorumlamaktan uzak kalıyorlar? Madem ki ellerinde daha iyi ve daha net bilgiler var ve dolayısıyla Zecharia Sitchin'in iddiaları ve yorumları yanlış, o halde doğru yorumları yayınlamalarını öneriyorum. Aslına bakarsanız bu belki de her şeyi kökten çözebilir. Sitchin'in Nibiru'nun yörüngesi ve gezegenin dünyaya olan etkileriyle ilgili teorileri modern astronomi tarafından kabul edilmemektedir. Bilim insanları böyle bir gezegenin var olduğuna dair somut bir kanıt bulunmadığını ve bu tür bir yörüngenin astrofizik açısından olası olmadığını savunuyorlar. Oysaki gerçekte uzay biliminde her gün yeni bir şey öğreniliyor ve dolayısıyla keşfediliyor. Geçtiğimiz yakın tarihlerde NASA'nın üstü kapalı ve gizemli bir şekilde açıkladığı, akşam yemeğine gelen gezegen olarak betimlediği Planet X'in haberini yayınlamışlardı. Devam edelim. Mitolojiyi gerçek tarih olarak yorumlama. Sitchin'in en büyük eleştirilerinden biri bu. Mitolojik metinleri sembolik değil, tarihsel gerçeklik olarak yorumlaması. Oysa mitolojinin kültürel anlatılar ve sembollerle dolu olduğu ve bu metinlerin düz bir şekilde okunmasının yanıltıcı olabileceği düşünülmekte. O halde bu tabletlerdeki anlatımlar ve efsaneler dolayısıyla geniş hikayeler kutsal kitaplarda yer alıyor ve kayıtsız şartsız buna inanıyoruz ve iman ediyoruz. O halde tabletlerde yer alan bu tip anlatımlara neden inanmayalım ki? Bir diğer madde Sitchin'in etkisi ve popüler kültüre katkıları. Tüm eleştirilere rağmen Zecharia Sitchin'in çalışmaları özellikle UFO teorisyenleri ve alternatif tarihçiler arasında büyük yankı uyandırdı. Onun yazdığı The Earth Chronicles, Dünya Günlükleri serisi dünya genelinde geniş bir okur kitlesi buldu ve Anunnakilerle Nibiru teorisi UFO kültürünün merkezindeki önemli konulardan biri haline geldi. Popüler kültür etkisine de bakalım. Sitchin'in Nibiru ve Anunnakiler teorisi hem bilim kurgu edebiyatında hem de UFO temalı medya içeriklerinde sıklıkla işlenmeye başlandı. Anunnakiler, dünya dışı ziyaretçiler ve antik uygarlıkların teknolojik gelişmişliğiyle ilgili spekülasyonlar, filmlerden televizyon programlarına kadar geniş bir alanda işlendi. Yeni nesil araştırmacılara ilham olabilir. Zecharia Sitchin'in teorileri Graham Hancock ve David Icke gibi modern yazarlar ve araştırmacılara da ilham verdi. Bu yazarlar Sitchin'in teorilerini geliştirerek insanlık tarihine dair daha geniş çaplı alternatif anlatılar sundular.
Sonuçta Zecharia Sitchin, geleneksel arkeoloji ve tarihçiliğin dışında bir yöntem benimseyerek insanlık tarihine ve Anunnakilere dair sıra dışı teoriler ortaya koydu. Sümer tabletlerini ve mitolojik metinleri dünya dışı varlıklarla ilişkilendirerek Nibiru ve Anunnakilerin dünya tarihindeki etkilerini savunan bir anlatı geliştirdi. Bilimsel çevreler tarafından büyük ölçüde reddedilse de Sitchin'in etkisi halen UFO toplulukları, alternatif tarih araştırmaları ve meraklılar arasında yaşamaya ve büyümeye, hatta yayılmaya devam ediyor. Gelelim ikinci sorumuza. İkinci soruya geldik. Anunnaki ve din konusuna girersek Sümer tabletlerinde yazılan ve anlatılanların özellikle İslam dünyasına yansıyan benzerliklerini birkaç maddede betimler misin? Hatta ayet olarak örnek de verir misin? Sümer tabletlerinde yer alan anlatılarla İslam'da bahsedilen bazı olaylar ve kavramlar arasında ilginç benzerlikler bulunduğu öne sürülmüştür. Bu benzerlikler özellikle yaratılış, tufan ve insanoğlunun kökeniyle ilgili mitolojilerde öne çıkıyor. Bu benzerlikleri bazı ayetlerle birlikte maddeler halinde sıralayabiliriz. Birincisi yaratılış ve ilk insan. Sümer mitolojisinde Anunnakiler insanları iş gücü olarak kullanmak için yaratır. Özellikle Enki ve Ninursa'nın insanoğlunu topraktan ve kil kullanarak yarattığı anlatılır. İslam'da da insanın yaratılışı toprakla ilişkilendirilir. Kur'an'da Allah'ın insanı topraktan yarattığı birçok ayette vurgulanır. Örneğin Sad suresi 71. Hani Rabbin meleklere demişti ki, muhakkak ben topraktan bir insan yaratacağım. Bu ayet insanın maddi kökeninin Sümer mitolojisindeki toprak, kil, yaratılış hikayesiyle benzerlik taşıdığını gösteriyor. İkincisi, tufan anlatısı. Sümer mitolojisinde özellikle Gılgamış Destanı ve Atrahasis gibi metinlerde büyük bir tufandan bahsedilir. Bu hikayelerde tanrılar insanlığın yozlaştığını düşündüğü için büyük bir sel felaketiyle insanlığı yok etmeye karar verir. Ancak tanrılardan biri insanlardan birine haber vererek gemi yapmasını ve ailesiyle birlikte bu felaketten kurtulmasını sağlar. Bu anlatı İslam'daki Nuh tufanıyla dikkat çekici benzerlikler gösterir. Hud suresi 37'de anlatılıyor. Gözlerimizin önünde ve vahyimiz doğrultusunda gemiyi yap. Zulmedenler hakkında bana hitap etme. Çünkü onlar mutlaka boğulacaklardır. Sümer tufan hikayesinde olduğu gibi Nuh da insanları uyarmış ve tanrısal bir emirle gemiyi inşa etmiştir. Tanrıların insan üzerindeki kontrolü 3. madde. Sümer mitolojisinde tanrılar insanları yaratmakla kalmaz, aynı zamanda onları kontrol eder ve bazen cezalandırır. İslam'da da Allah'ın insanı yarattığı ve onun üzerine mutlak kontrol sahibi olduğu inancı vardır. Kur'an ayetinde anlatılıyor. Bakara suresi 286. Allah hiçbir kimseye gücünün yeteceğinden başkasını yüklemez. Bu ayet insanların Tanrı tarafından denetim altına tutulduğunu ve yükümlülüklerinin Allah'ın denetiminde olduğunu gösteren bir anlayışı yansıtır. Bu da Sümer mitolojisinde tanrıların insanlar üzerindeki otoritesiyle örtüşebilir. Daha çok ayet var ama kısa kısa geçiyorum. 4. madde yaratılışın sıralaması. Sümer yaratılış mitolojilerinde önce gökler, ardından yeryüzü yaratılır ve daha sonra insanlar dünyada yerini alır. Kur'an'da da yaratılış sırası benzer şekilde tarif ediliyor. Önce göklerin, ardından yerin yaratılışı anlatılır. Sonrasında insan yaratılıyor. Kur'an ayeti Fussilet suresi 11-12'de şöyle anlatılmış. Sonra duman halinde olan göğe yöneldi. Ona ve yeryüzüne dedi ki, isteyerek veya istemeyerek gelin. Onlar da isteyerek geldik dediler. Böylece onları 2 günde 7 gök olarak tamamladı. Bu ayet Sümer yaratılış efsaneleriyle göklerin ve yerin yaratılışı sırasındaki benzerlikleri gözler önüne seriyor. Ve geldik 5. maddeye, ölümsüzlük arayışı. Sümer mitolojisinde özellikle Gılgamış destanında Gılgamış'ın ölümsüzlük arayışı önemli bir tema olarak işleniyor. Gılgamış ölümsüzlüğe ulaşma arayışında başarısız olur. İslam'da da insanın ölümsüzlüğe ulaşma arzusu vardır. Ancak Allah insanın dünya hayatında ölümlü olduğunu ve asıl ölümsüzlüğün ahiret hayatında olduğunu belirtir.
Ve tabii bu konuda ayette anlatılır. Ankebut suresi 57. Her can ölümü tadacaktır. Sonunda bize döndürüleceksiniz. Bu ayet insanın dünya hayatında ölümsüzlük arayışının boşa olduğunu ve ölümün kaçınılmaz olduğunu vurgular. 6. maddedeyiz. İnsanların tanrılardan bilgi ve bilgelik alması. Sümer mitolojisinde Anunnakiler insanlara çeşitli beceriler ve bilgeliği öğretirler. Özellikle Enki insanlara tarım, sulama ve medeniyetle ilgili bilgiler getirir. İslam'da da Allah'ın peygamberler aracılığıyla insanlara bilgi ve hikmet verdiği anlatılır. Kur'an ayeti olan Bakara suresi 31'de bu konu anlatılıyor. Ve Allah Adem'e bütün isimleri öğretti. Sonra onları meleklere arz etti ve eğer doğru söylüyorsanız hadi bana bunların isimlerini bildirin dedi. Bu ayet Allah'ın Adem'e bilgi öğrettiğini ve onun bilgelik kazandığını ifade eder. Benzer şekilde Sümer mitolojisinde tanrılar insanların medeniyeti ve bilgi edinmelerini sağlar. Bu benzerlikler her iki kültürde de insanlığın kökeni ve evrenin düzenine dair ortak bir insan anlayışının olduğunu gösteriyor. Ancak her iki anlatıda kendi dini, kültürel ve tarihi bağlamları içinde gelişmiştir. Sümer mitolojisi çok tanrılı ve sembolik bir anlatım sunarken İslam tek tanrılı ve evrensel bir yaratılış doktrini savunuyor. Bu benzerlikleri kullanarak daha onlarca ayeti ortaya koyabiliriz. Bir örnek daha verelim. Kur'an-ı Kerim ayeti insanların dillerini karıştırdık der. Tablet anlatımlarında ise Enlil Babil'de gökyüzünden aşağı inerek insan dillerini karıştırdığını ve yeryüzünde dağılmasını sağladığını anlatır. Dillerin karıştırılması olayı hem Sümer mitolojisinde hem de İslam'da önemli bir yer tutuyor ve benzerlikleri oldukça çarpıcı. Sümer mitolojisindeki Enlil ve Babil Kulesi yani. Sümer mitolojisinde Enlil insanların tek bir dil konuşarak Babil'de ya da Babil Kulesi'nde bir araya geldiğini görür ve onların bu birleşmesini bir tehdit olarak algılar. Enlil insanların kibirlenip tanrılara karşı ayaklanabileceğinden korkar ve bu yüzden insanların dillerini karıştırarak birbirlerini anlamalarını zorlaştırır. Dillerin karışmasıyla birlikte insanlar yeryüzüne dağılır ve böylece Enlil bu potansiyel tehditten kurtulmuş olur. Bu anlatı Sümer tanrılarının insanlara müdahale ederek onların iletişim ve işbirliği kurmalarını engellediği bir olay olarak bilinir. İslam'da da Allah insanların dillerini karıştırdığını söylemiştir. Kur'an'da ise dillerin karışmasına dair ima edilen bir anlatı vardır. Özellikle Nuh tufanı sonrası ve insan topluluklarının çoğalmasıyla ilgili pasajlarda Allah'ın insanları farklı dillere ve milletlere ayırdığına dair bazı ayetlerde ima edilen bir mesaj vardır. Bununla bağlantılı olan ayetlerden biri şu. Hud suresi 118. Rabbin dileseydi insanları elbette tek bir ümmet yapardı. Oysa onlar ihtilafa düşmeye devam edeceklerdir. Bu ayet Allah'ın insanların dillerini, milletlerini ve hatta düşünce biçimlerini kasıtlı olarak farklılaştırdığını anlatan bir mesaj içerir. Ayrıca yine Kur'an ayeti Bakara suresinde 213. ayette insanlar tek bir ümmetti. Sonra Allah müjdeleyici ve uyarıcı peygamberler gönderdi. Onlarla birlikte anlaşmazlığa düştükleri konularda insanların aralarında hüküm vermek üzere hak kitap indirdi diyordu. Bu ayette insanların başlangıçta tek bir topluluk olduklarını sonra dillerinin ve inançlarının karıştığını ya da karıştırıldığı gösterilir. Gelelim 3. soruya. İncil konusunda örneğin gözcülerin, nefilimlerin, düşmüş meleklerin, Anunnakiler olma ihtimali nedir? Cevap vermeye çalışalım. Gözcüler, nefilimler, düşmüş melekler ve Anunnakiler arasındaki bağlantı birçok ezoterik ve alternatif tarih teorisinde tartışılan bir konu olmuştur. Bu kavramlar arasında doğrudan bir ilişki olmasa da bazı ortak temalar özellikle eski dini metinler ve mitolojilerde benzerlikler taşır. Gelin İncil'deki bu varlıkların Anunnakilerle olası bağlantılarını ve karşılaştırılmalarını incelemeye çalışalım. İlk sırada gözcüler var, Watchers. İncil'deki gözcüler 1. Hanok yani Enok kitabı gibi apokrif metinlerde yer alıyor. Gözcüler insanlara gözetmek ve korumakla görevli olan melekler. Ancak bu meleklerden bazıları insan kadınlarıyla ilişkiye girerek yasak bir eylemde bulunurlar ve Nefilim adı verilen devasa varlıkların doğmasına neden olurlar.
Bu nedenle bu melekler düşmüş melekler olarak biliniyor. Hanok kitabına göre gözcüler insanlığa yasak bilgileri, örneğin metal işleme, büyü, astronomi gibi ilimleri öğretirler. Gözcülerin başında Azazel ve Semyaza gibi melekler bulunur. Anunnakilerle bağlantısı ne? Anunnakiler de Sümer mitolojisinde göksel varlıklar olarak tasvir edilirler ve insanlıkla çeşitli şekillerde ilişkiye girdikleri düşünülür. Gözcüler gibi Anunnakiler de insanlara bilgi ve teknoloji öğreten varlıklar olarak görülüyor. Özellikle Enki'nin insanlara medeniyet ve bilgelik getirdiği anlatıdır. Hem gözcüler hem de Anunnakiler insanlara bir tür yasak bilgi öğreterek medeniyetin gelişmesine katkı sağlamış varlıklar olarak benzerlik gösteriyor. İkinci sırada Nefilimler var. Nefilimler, yaratılış 6'ya 4'te geçen gizemli devlerdir. İncil'e göre Tanrı'nın oğulları. Muhtemelen meleklerden bahsediyoruz. İnsan kadınlarıyla evlenip devler meydana gelir. Bu varlıklar hem devasa hem de güçlü savaşçılar olarak tasvir edilir. Nefilimler, tufan öncesi dönemde dünya üzerinde büyük bir etkisi olan varlıklardır. Anunnakilerle bağlantısı ise Nefilimler gibi Anunnakiler de bazı teorilere göre insan genetiğiyle oynanan ve insanların soyunu geliştiren varlıklar olarak kabul edilebilir. Anunnakilerle ilgili bir teori, onların insanları genetik olarak değiştirdiği veya kendi genetik materyallerini insanlarla birleştirdiği yönündedir. Özellikle Zecharia Sitchin'in teorilerine göre Anunnakiler dünya dışı varlıklar olup insanlıkla ilişkiye girerek onların evrimini hızlandırmış olabilirler. Bu bağlamda Nefilimler, Anunnakilerin insanlarla etkileşiminden doğan yarı tanrı ya da hibrit varlıklar olarak görülebilir. Üçüncü sırada düşmüş melekler var. İncil ve apokrif metinlerde düşmüş melekler Tanrı'ya karşı gelmiş ve cennetten kovulmuş varlıklardır. Lucifer ve diğer düşmüş melekler Tanrı'ya isyan ettikleri için cennetten uzaklaştırılır ve karanlığa sürgün edilirler. Hanok kitabında yer alan gözcüler de Tanrı'nın yasakladığı şekilde insanlarla ilişkiye girdikleri için düşmüş melekler olarak adlandırılmıştır. Peki düşmüş meleklerin Anunnakilerle bağlantısı nasıl olabilir? Bazı teorilere göre Anunnakiler insanlarla etkileşime girip onları dönüştürmeleri ve bilgiyi yaymaları nedeniyle düşmüş melek olarak tasvir edilmiş olabilir. Enki, insanlık için bir kurtarıcı ve bilgiyi açığa çıkaran bir varlık olarak görülüyor. Bazı metinlerde el ele insanları kontrol etmeyi ve cezalandırmayı tercih ediyor. Bu zıtlık, düşmüş meleklerle ilişkilendirilen isyankar melek temasına benzer bir hikaye sunuyor. Ve bu oldukça tanıdıktır. Yani Anunnakiler insanlık üzerinde hem pozitif hem de negatif etkiler bırakmış olabilirler. Tıpkı düşmüş meleklerin dünya üzerinde karışıklık yaratması gibi. Ortak tema ve bağlantılara bakalım. Göksel varlıklar ve isyan. Hem gözcüler hem Nefilimler hem düşmüş melekler hem de Anunnakiler gökten yeryüzüne inen insanlıkla etkileşime giren ve onların kaderini değiştiren varlıklardır. İnsanlara yasak bilgi ve teknoloji getirmiş ve onları ileriye taşımıştır. Gözcüler insanlara yasak bilgiyi öğrettikleri için cezalandırılırken Anunnakiler de insanlara bilgiyi getiren göksel varlıklar olarak tasvir edilmişlerdir. İnsan ve Tanrı ilişkisine bakalım. Her iki anlatıda da insanlarla tanrılar veya yarı tanrılar arasında güçlü bir etkileşim bulunuyor. Anunnakilerin insanlarla etkileşimi onları bilgiyle donatma veya insanları kontrol etme şeklinde olurken gözcüler ve Nefilimlerin insanlarla ilişkisi genetik bir birleşim veya bilgiyi öğretme üzerinedir. Çok ince bir çizgi. Bu tür etkileşimler insanın tanrısal bir düzene müdahalesi veya insanüstü bir soyun doğması temalarını işler. Gelin düşmüş varlıkların ya da düşmüş meleklerin tufanla ilişkilerine bakalım. Nefilimler ve düşmüş melekler gibi varlıklar genellikle tufan öncesi döneme ait anlatılarla ilişkilendiriliyor. Aynı şekilde Sümer mitolojisinde de tufan teması büyük bir yer tutar ve Anunnakiler bu olayın merkezinde yer alır. Bu tür anlatılar insanlığın yeniden başlatılmasını veya büyük bir felaketle karşılaşmasını işleyen evrensel mitolojik temalar arasında yer alıyor. Sonuç olarak gözcüler, Nefilimler ve düşmüş meleklerin Anunnakilerle bağlantısı konusunda doğrudan kanıtlar olmasa da benzer mitolojik temalar ve anlatılar bu varlıkların aynı kozmolojik çevrede düşünülebileceğini gösteriyor.
Her iki anlatıda da insanlıkla etkileşime giren, insanları dönüştüren, yasak bilgi veren ve nihayetinde cezalandırılan varlıklar söz konusu. Bu varlıklar insanlık tarihinde bir dönüm noktası olarak görülebilir ve mistik ya da alternatif tarih teorileri bağlamında büyük bir ilgi uyandırmış durumdadır. Anunnakilerin insanları kendi suretiyle yarattıkları ve kendilerini benzediklerini de anlatıyorlar ve bu tema Kur'an ayetlerinde de İncil ayetlerinde de bulunuyor. Oysa tabletlerde binlerce yıl önce yazılmış olan bir bilgi bu. Bunu nasıl analiz edersin? Anlatmaya çalışayım arkadaşlar. Anunnakilerin insanları kendi suretlerinde yaratmaları teması Sümer tabletlerinde yer alırken bu tema daha sonra İncil ve Kur'an gibi kutsal kitaplarda da karşımıza çıkmakta. Bu anlatılar arasında oldukça güçlü paralellikler var ve bu hem teolojik hem de mitolojik açıdan oldukça dikkat çekici bir bağlantıdır. Bunu görmezden gelemeyiz. Şimdi bu konuyu derinlemesine ele almaya çalışalım. Sümer tabletlerinde Anunnakiler ve insan yaratılışı diyelim. Sümer mitolojisinde Anunnakilerin insanları kendi suretlerinde yarattığına dair anlatılar özellikle Enuma Elish ve Atrahasis gibi destanlarda yer alıyor. Ve bunlar binlerce yıl önce yazılmıştır. Bu anlatılara göre Anunnakiler yeryüzünde işlerini görecek varlıklar yaratmaya karar veriyorlar. İlk başta insanı yaratmayı düşünmezler ancak dünya işleri Anunnakilerin iş gücünü zorladığı için onlara yardımcı olacak bir hizmetkar varlık yaratmak isterler. Bu süreçte Enki ve tanrıça Ninursak, diğer adıyla Ninma, insanı yaratmak için ilahi kanı yani tanrısal özü ve toprağı kullanır. Bu şekilde insan hem tanrısal bir unsura sahip olur hem de yeryüzünden gelir. İnsanlar böylece Anunnakilere benzer ancak onlardan daha düşük bir formda varlıklar olarak yaratılmışlardır. İkinci madde olarak İncil'de insan yaratılışı nasıldı ona bir bakalım. İncil'in yaratılış 1'e 26-27 ayetlerinde Tanrı insanı kendi suretinde yarattığını belirtir. Tanrı dedi ki, insanı kendi suretimizde benzeyişimize göre yaratalım. Denizlerin balıklarına, göklerin kuşlarına, sığırlara, bütün yeryüzüne ve yerde sürünen bütün sürüngenlere egemen olsun. Bu ayetlerde de Tanrı'nın insanı kendi suretine göre yarattığı vurgulanır. İnsan Tanrı'ya benzeyen bir varlık olarak görülür ve ona dünya üzerinde egemenlik verilir. Ancak Tanrı ile insan arasında tanrısallık açısından yine bir hiyerarşi söz konusudur. Üçüncü nokta Kur'an'da insan yaratılışı. Kur'an'da da insanın yaratılışıyla ilgili benzer bir tema vardır. Sad suresi 71-72'de Allah insanın topraktan yaratıldığını ve ona ruhundan üflediğini söyler. Rabbin meleklere ben kuru balçıktan şekillendirilmiş bir insan yaratacağım. Ona ruhumdan üflediğim zaman derhal secdeye kapanın dedi. Bu ayetlerde insanın Allah'ın yaratılış suretiyle kendisine bir parça tanrısallık taşıdığını ve Allah'ın ruhundan bir nefes aldığını anlatır. Dördüncü maddede Sümer mitolojisiyle Tevrat ve Kur'an benzerliğinden bahsedelim. Sümer mitolojisindeki anlatılarla İncil ve Kur'an'daki yaratılış temaları arasında çarpıcı benzerlikler bulunuyor. Özellikle insanın tanrıların suretinde yaratılması ve bu yaratım sürecinde kullanılan unsurlar yani toprak, tanrısal ruh ya da kan ortak noktalardır. Bu benzerlikler eski Mezopotamya mitolojilerinin daha sonra gelen dinleri nasıl etkilediğine dair önemli ipuçları verebilir. İnsan suretinde yaratılma konusu çok önemlidir. Sümer anlatılarında Anunnakiler insanları kendi suretlerine göre yaratır. Tıpkı İncil ve Kur'an'da Tanrı'nın insanı kendi suretine göre yaratması gibi. Bu insanın ilahi bir kaynağa dayandığını ancak tanrılarla tam anlamıyla eşit olmadığını da gösterir. Bir diğer maddede Anunnakilerin ilahi figürlerle özdeşleştirilmesinden bahsedebiliriz. Anunnakilerin insanların kendi suretlerinde yaratılmasına dair Sümer mitolojisi daha sonra gelen dinlerdeki yaratılış anlatılarıyla derin bir paralellik gösteriyor. Bu durum bazı araştırmacılar tarafından Anunnakilerin İncil'deki Tanrı'nın oğulları ya da Nefilim gibi figürlerle özdeşleşmiş olabileceği fikrini ortaya koyuyor. Aynı şekilde Kur'an'daki yaratılış anlatısı da Sümer kaynaklarıyla olan
bu güçlü benzerliği sürdürmektedir ve ortaya koymaktadır. Sonuç olarak Sümer tabletlerindeki insan yaratılışı teması binlerce yıl öncesine dayanan ve Mezopotamya kültüründen kaynaklanan bir bilgi olarak karşımıza duruyor. Bu anlatıların İncil ve Kur'an'da yer alan yaratılış temalarıyla benzerlik göstermesi, bu eski mitlerin daha sonraki dinler üzerinde derin bir etkisi olduğunu düşündürür. Özellikle insanın Tanrı'nın suretinde yaratılmış olması, Sümer'deki Anunnaki anlatılarının Yahudi, Hristiyan ve İslam kültüründeki teolojik düşüncelerle benzer temeller taşıdığını gösteriyor. Bu temaların dini düşünceye etkisi ve evrimini göz önünde bulundurmak hem mitolojik hem de dini anlatılar arasındaki bu bağlantıları anlamamıza yardımcı olabilir. Bir diğer soruya geldik sevgili arkadaşlar. Peygamberler konusunda bazı ortaya konulması gereken noktalar var. Örneğin tek tanrıcı olan İbrahim peygamber ve tabii ki tüm peygamberler Yahve'ye tapıyor. Dua ediyorlar, anlaşma yapıyorlar, inanıyorlar ve bazen de görüşüyorlar. Fakat İslam kültüründe bizler bu peygamberleri peygamber olarak kabul ediyoruz ama iman ettikleri Tanrı'nın ismi İslam'a göre Allah oluyor. Bu nasıl oluyor? Yahve ve Allah kökende aynı mı farklı mı? Ayrıca bir örnek, tufanı yapan İslam'a göre Allah, Yahudilere göre Yahve, Sümerlere göre ise Enlil. Bu nasıl oluyor? Hangisi temel olarak alınmalı? Çünkü dini anlatımların tabletlerle arasında binlerce yıl fark var. Elimden geldiğince anlatmaya çalışayım arkadaşlar. Yahve ve Allah'ın aynı mı farklı mı olduğu sorusu teoloji ve din tarihi açısından derin ve önemli bir konu. Hem Yahudilikteki Yahve hem de İslam'daki Allah aynı Tanrı kavramını ifade eder. Ancak bu isimlerin tarihsel, dilsel ve teolojik bağlamları farklıdır. İbrahimi dinler arasında Tanrı'nın tekliğine yani monoteizme olan inanç birleştirici bir unsurdur. Şimdi bu meseleyi birkaç başlıkta analiz etmeye çalışayım. 1. Yahve ve Allah aynı Tanrı mı? Yahve ismi Yahudilikte Tanrı'yı ifade eder ve İbranice kökenlidir. İsrail halkının Tanrısı olan Yahve Eski Ahit'te Tevrat'ta sıkça geçer. Yahve isminin tam anlamı tartışmalıdır ancak genellikle ben benim, ben olanım, ben varım anlamına gelen bir fiil kökünden türediği bilinir. Çıkış 3'e 14'te ben benim olarak geçiyor. Allah ismi ise Arapça kökenlidir ve İslam'da Tanrı'yı ifade eder. Allah kelimesi Arapçada el ilah yani Tanrı anlamına gelir ve kelimenin başındaki el Arapçada belirli artikel anlamı taşır. Dolayısıyla Allah Tanrı'nın özel ismi olarak kullanılır. Arapçada bu isim hem İslam'da hem de Hristiyanlık gibi diğer Arapça konuşan topluluklarda Tanrı'yı ifade eder. Yani Arap Hristiyanlarda Tanrı için Allah kelimesini kullanır. Teolojik yaklaşımına da göz atalım. Yahve ve Allah'ın aslında aynı Tanrı'yı ifade ettikleri konusunda geniş bir mutabakat vardır. 3 İbrahimi dininde Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam'dan bahsediyoruz. Tanrı inancı aynı monoistik temele dayanıyor. Hem Yahve hem de Allah tek ve mutlak bir Tanrı'yı temsil eder. Yahudilik ve İslam Tanrı'nın tek olduğunu ve ondan başka ilah olmadığını öğretir. İslam'da Yahudilerin taptığı Tanrı'nın da Allah olduğu kabul edilir. Bakın bu nokta çok önemlidir. İslam'daki peygamberler Yahudilikteki peygamberlerle aynı kişilerdir. İbrahim, Musa, Nuh gibi. İslam bu peygamberlerin Allah'a ibadet ettiklerini ve ona inandıklarını belirtir. İslam'a göre bu peygamberler Allah'ın yolunu izlerken Yahudiler zamanla Tanrı kavramında sapmalar yaşamışlardır. Yahve ismi İslam'ın dil ve kültürel farklılıkları nedeniyle Allah ismiyle yer değiştirmiştir. Bir diğer soruya gelelim. Tufanı yapan Allah, Yahve ve Enlil. Tufandan kurtulmak için gemi yapılmasını söyleyense, yani kişiye görünmeden anlatan Allah, Yahve ve Enki. Büyük bir benzerlik. Kurtuluş aşamasında karaya çıkan Nuh ve ailesi bir şekilde Tanrı tarafından kutsanır. Bu Tanrı ise Allah, Yahve ve Sümerlere göre Enlil'dir. Burada günümüz dini metinlerine göre tufanı yapan aynı tanrılar ama Sümer metinlerine göre ise iki farklı tanrı
ve bu tablet metinleri binlerce yıl daha eski. Bu konuda şunları söyleyebilirim arkadaşlar. Bu analiz oldukça ilginç çünkü aynı olayın yani büyük tufan anlatısının hem İbrahimi dinlerde hem de Sümer mitolojisinde yer alması ortak bir kültürel belleğin ve anlatının olduğunu gösterebilir. Ancak burada dikkat çekici olan Sümer metinlerinde bu olayda iki farklı tanrının yani Enlil ve Enki'nin rol alması, İbrahimi dinlerde ise tek bir tanrının Allah veya Yahve bu olayın tüm sorumluluğunu üstlenmiş olmasıdır. Şimdi bu durumu biraz düşünelim. Enlil insanların yok olmasını isterken Enki insanları tufandan kurtarmaya çalışır. Ve bu aşamada kimse birbirinden haberdar olmaz. Bu Sümer mitolojisinin çok tanrılı yapısının bir yansımasıdır. Sümer mitolojisinde tufan olayında iki farklı tanrının rol alması tanrıların insanlardan bağımsız olarak kendi amaç ve arzularına göre hareket ettiklerini gösterir. Enlil insanların yok olmasını isterken Enki insanları koruma ve kurtarma çabası içinde. Bu Sümer panteonundaki tanrıların farklı özellikleri ve sorumluluklara sahip olduğu bir kozmoloji sunuyor. Oysa İbrahimi dinlerde tek bir tanrı yani Yahve veya Allah hem insanları cezalandıran hem de onları kurtaran güç olarak hareket etmiş oluyor. Burada tanrının iradesi mutlak ve bölünmemiştir. Yani Sümer mitolojisindeki gibi tanrılar arasında bir çatışma veya anlaşmazlık yoktur. Bu İbrahimi dinlerin monoteist doğasına uygundur. Tanrı'nın her şeyin kontrolünü elinde tuttuğu bir dünya görüşü sunulur. İbrahimi dinlerse daha sonraki dönemlerde bu çok tanrılı mitolojiyi monoteist bir çerçeveye oturtarak her tür ilahi gücü tek bir tanrıya bağlamıştır. Bakın bu nokta oldukça ilginçtir arkadaşlar. Sümer tufan anlatısının daha eski olması İbrahimi dillerin bu anlatıyı birebir kopyaladığı anlamına hem gelir hem de gelmez. Ancak kültürel etkileşimler sonucu Mezopotamya mitolojisinde anlatılan tufan, Yahudi ve İslam anlatılarında yeni bir teolojik bağlama oturtulmuş olabilir. Özellikle Mezopotamya bölgesinde yaşayan halklar Sümer mitolojisiyle temas halindeydiler ve bu anlatılar halkın zihninde derin izler bırakmış olabilir. Tufanı yapan tanrılar Sümerlerde Enlil, Yahudilikte Yah ve İslam'da Allah. Tufandan kurtaransa Sümerlerde Enki, Yahudilikte ve İslam'da yine aynı isimler. Yahve ve Allah. Sonuç olarak Sümer tabletlerinde tufan anlatısında iki farklı tanrının yer alması, tufanların insanlarla ve birbirleriyle olan karmaşık ilişkilerini yansıtırken İbrahimi dinlerde tufan tamamen tek bir tanrının iradesiyle gerçekleşmiştir. Bu tür mitolojik anlatıların zaman içinde nasıl adapte edildiğini ve yeniden yorumlandığını gözler önüne sürer. Ama gerçek yine de değişmez. Tufan anlatısı ve tanrı isimleri tabletlerde binlerce yıl öncesinde orijinal olarak yazılmıştır. Yeni bir soruya geldik arkadaşlar. İncil'deki anlatı olan Peygamber Hezekiel'in görümü konusunu nasıl analiz ederiz? Resmen gökyüzünden dünyaya inen tekerlekleri olan bir uçan araç tarif ediliyor. Ayrıca Enok'ta evrensel bilgi edinmesi için Tanrı'nın hizmetkarları tarafından gökyüzüne alınıyor ve bu yolculuk anlatılıyor. Hz. Muhammed'in de Miraç olayı da var tabi. Tanrı ya da tanrılar ne olursa olsun göksel varlık olmaları, hatta Anunnakilerin onların ya da Tanrı'nın hizmetkarları ilahi sistemin bir parçası olmaları mümkün olabilir mi diye sorulmuş. Bu soru oldukça derin ve birçok farklı inanç sistemi, mitoloji ve teolojik kavramları bir araya getiriyor. Hem Hezekiel'in görümü hem de Enok ve Hz. Muhammed'in Miraç olayı gibi anlatılar, ki daha çok anlatı var, ilahi ya da göksel varlıklarla iletişime geçme temalarını içeriyor. Hezekiel'in görümü ve Enok'un göğe yükselişi bazı modern yorumcular ve ufologlar tarafından antik metinlerde geçen bu anlatıların uzaylı teması ya da ileri teknolojiyle ilişkilendirilebileceği şeklinde de yorumlanmıştır. Şimdi bu anlatıları analiz etmeye çalışalım ve karşılaştırmaya çalışalım. Peygamber Hezekiel'in görümünden başlayalım. Antik uçan araç mı, ilahi görüm mü? Hezekiel'in İncil'deki görümü, gökyüzünden inen ve tekerlekleri olan bir yapıyı tarif eder. Bu özellikle modern gözle bakıldığında
uçan bir araç ya da ileri bir teknolojiye işaret ediyor gibi görünebilir. Ancak bu görümü tanrısal bir deneyim veya bir tür ilahi varlıkların görümü olarak anlamak geleneksel dini yorumlarda oldukça yaygındır. Görümün detayları şöyle. Hezekiel'in tarif ettiği 4 tekerlekli yapı yan yana duran bir tekerlek içinde başka bir tekerlek olarak betimlenebilir. Ayrıca yapının canlı olduğuna, gözlerle dolu olduğuna dair ifadeler de anlatmıştır. Bu da tanrısal ya da bilinmeyen bir gücün temsilcisi olarak yorumlanabilir. Bazı ufologlar Hezekiel'in gördüğü bu tekerlekleri bir tür uçan araç, belki de uzay aracı olarak yorumlarlar. Antik insanların teknolojiyi açıklayabilecek kelimeleri olmadığı için gördüklerini o dönemin diline göre betimlemeleri oldukça normaldir ve mümkündür. İkinci maddede Enok'un göğe yükselmesinden bahsedebiliriz. Enok kitabında Enok'un gökyüzüne alınması ve ona evrensel bilgi verilmesi anlatılır. Enok, ilahi varlıklar tarafından alınıp gökyüzüne götürülür ve evrenin sırları ona açıklanır. Bu olay hem tanrısal bilgiye erişim hem de göksel bir varlık tarafından rehberlik edilme temasını içerir. İlahi varlıkların yardımıyla yükselmesinden bahsediliyor. Enok, Tanrı tarafından seçilmiş bir insan olarak bilgiyle ödüllendirilir. Bu yükseliş hem bilgi edinmek hem de Tanrı'nın planının bir parçası olmayı ifade eder. Bazı teoriler Enok'un gökyüzüne alınmasını bir tür uzaylı kaçırma olayı olarak yorumlar. Enok'un göğe götürülmesi ve evrensel bilgiyle ödüllendirilmesi ileri teknolojiye sahip varlıklar tarafından eğitilen bir insan olarak algılanabilir. Enok'un görümü bazı antik astronot teorisyenleri tarafından uzaylıların dünya insanlarına bilgi ve rehberlik sunduğu bir olay olarak yorumlanır. Üçüncü maddede Hz. Muhammed'in Miraç olayından bahsedelim. Hz. Muhammed'in Miraç olayı İslam'da son derece kutsal bir deneyim olarak kabul edilir. Hz. Muhammed bir gece göğe yükseltilir ve cennetle cehennemi görür. Ardından Allah'la buluşur. Bu olayda Burak isminde ilahi bir bineğe biner ve göğe çıkar. Miraç İslam'da hem fiziksel hem de ruhsal bir yolculuk olarak kabul ediliyor. Bu olayda Hz. Muhammed Allah'la buluşur, peygamberlere selam verir ve cennetin derecelerini görür. Bu dini bağlamda çok katmanlı bir ilahi tecrübedir aslında. Ufologlar ve bazı antik astronot teorisyenleri bu olayı da uzaylı temasıyla ilişkilendirmiştir. Miraç'ta yaşanan göğe çıkış ve evrenin sınırlarını öğrenme olayı uzaylı varlıkların rehberliğiyle gerçekleşen bir yolculuk olarak da yorumlanabilir. Dördüncü maddede göksel varlıklar ve Anunnakilerden bahsedelim. Bu tür anlatılarda geçen göksel varlıklar ister tanrı ister meleksi rehberler olsun, insan ve ilahi arasında bir köprü rolü oynar. Anunnakiler Sümer mitolojisinde insanların yaratılışına ve gelişimine katkıda bulunan göksel varlıklar olarak tanımlanmıştır. Bu bağlamda bazı araştırmacılar Anunnakilerin bir tür melek veya ilahi araçlar olabileceği fikrini öne sürmüşlerdir. İlahi sistem ve Anunnakiler kavramı. Anunnakiler belki de Tanrı ya da Tanrıların hizmetkarları, ilahi bir sistemin parçası pek tabii olabilirler. Bu durumda Anunnakiler geniş perspektifte İbrahimi dinlerdeki melekler gibi Tanrı'nın planını yerine getiren göksel varlıklar olarak düşünülebilir. Altıncı madde olarak kutsal metinlerde göksel varlıkların ortak temalarına göz atalım. Bu olayların ortak noktası hepsinde göksel varlıklarla iletişime geçme ve ya da gökyüzüne yükselme temasının olmasıdır. Anunnakiler, gözcüler, nefilimler, Enok ve Hz. Muhammed'in yaşadığı deneyimler, insanla ilahi varlıklar arasındaki etkileşimi vurguluyor. Bu deneyimler insanın evrensel sırlarla tanışmasını ve bilgelik kazanmasını sağlayan süreçler olarak görülebilir. Sonuç olarak bunlar tanrıların hizmetkarları mı, ilahi varlıklar mı? Bu önemli bir soru. Anunnakiler belki de Tanrı'nın ya da tanrıların ilahi planını yürüten bir sistemin parçası olarak görülebilir. Ancak Sümer metinleri daha eski olduğu için bu tür anlatılar zamanla farklı inanç sistemlerinde yeniden şekillenmiş gibi görünüyor. Meleklerin Tanrı'nın emirlerini yerine getiren varlıklar olduğu düşünülürse Anunnakiler de benzer şekilde insanlık üzerinde etkisi olan göksel varlıklar olarak pek tabii anlaşılabilir.
Bu yolculuklar sırasında edinilen bilgi ve deneyimler insanlık için ilahi rehberlik sağlamıştır. Bunu görmek gerekiyor. Bu bağlamda göksel varlıkların yani melekler, Anunnakiler, Nefilimler hem insanlığa ilahi bilgi getiren hem de onları ilahi bir düzenin parçası haline getiren varlıklar oldukları söylenebilir. Bir diğer soruya geldik. Binlerce yıl önce yazılmış olan tabletlerdeki birçok anlatımı, birçok konuyu, efsaneyi, yok oluşları, varoluşları günümüz kutsal kitaplarında yani dillerinde temel kavramlar olarak görebiliyoruz. Ve her şeyin sahibi olan yaratıcıya inanıyoruz, dahası tapıyoruz. Tamam, bunda sıkıntı yok ama tabletlerde diğer anlatılan Anunnakiler başta olmak üzere uzaysal anlatımlara, üst düzey savaşlara, hatta yarı insan yarı tanrılara, hatta ilahi karşılaşmalara neden inanmıyoruz? Duymamazlıktan geliyoruz ve günümüzün kontrol sistemi neden bu tip bilgileri itibarsızlaştırıyor? Örneğin Zecharia Sitchin gibileri neden taşlanıyor? Adam zaten kutsal kitaplarda olanları anlatmış demiş takipçimiz ve bunun üzerinde bir analizde, bir yorumda bulunmamı istemiş değerli arkadaşlar. O halde elimden geldiğince görüşümü anlatmaya çalışayım. Bu sorunun altında oldukça derin bir toplumsal ve kültürel dinamik yatıyor aslında. Binlerce yıl önce yazılmış Sümer tabletleri günümüz kutsal kitapları ve mitolojileriyle birçok paralellik taşıyor. Modern dünya bu eski anlatımlara neden mesafeli yaklaşıyor ya da onları neden itibarsızlaştırıyor? İşte bu durumu analiz etmek için aslına bakarsanız bu soruyu çok dikkate almamız gerekiyor. Yine maddelere bölerek anlatmaya çalışalım. 1. Köklü inanç sistemlerinin gücü. İnsanlık tarihinin büyük bölümünde toplumları şekillendiren ve bir arada tutan şeyler köklü inanç sistemleri olmuştur. Bu inanç sistemleri özellikle İbrahimi dinler gibi köklü geleneklere dayanırlar. Hem bireysel hem de toplumsal düzeyde derin bir etkiye sahiptirler. Zamanla bu sistemler kutsal kitaplarla ve peygamberlerin öğretileriyle sıkı sıkıya bütünleşmiştir. Bu yüzden yeni veya alternatif açıklamalar sunan bilgiler, örneğin Anunnakiler ya da Zecharia Sitchin'in yorumları, mevcut düzeni ve inançları sarsabilecek nitelikte olduğu için genellikle reddedilir, kabul edilmez ya da itibarsızlaştırılır. İkinci madde kontrol ve otorite. Dini ve ideolojik sistemler toplumsal düzeni sağlamada büyük rol oynuyor. Özellikle tek tanrılı dinler tarih boyunca toplumları bir arada tutan en güçlü araçlardan biri olmuştur. Kontrol sistemleri yani dini, siyasi ve kültürel otoriteler mevcut inanç sistemlerini sorgulatacak ya da onların otoritesini sarsacak herhangi bir bilgiye şüpheyle yaklaşır. Anunnakiler, uzaylı varlıklar veya kadim uygarlıkların dünya dışı ziyaretçilerle olan etkileşimleri gibi fikirler mevcut dini dogmaları sorgulatabilecek potansiyele sahiptir. Zecharia Sitchin gibi araştırmacılar, İbrahimi dinlerin kökenlerine farklı bir perspektif sunarak bu dinlerin otoritesini sorgulatabilecek anlatılar ortaya koyarlar. Bu da mevcut dini ve siyasi otoritenin bu tür fikirlere mesafeli yaklaşmasına neden olabilir. Dini otoritelerin toplumlar üzerinde derin bir etkisi vardır ve bu etkiyi korumak için otoriteyi sarsacak alternatif açıklamalara izin kesinlikle verilmez. Üçüncü maddede ise bilimsel yaklaşım ve itibarsızlaşmadan bahsedebiliriz. Bir diğer faktör budur. Modern bilimsel yaklaşım 20. yüzyıldan itibaren bilimsel yöntem insanlık tarihini anlamada baskın bir yol haline gelmiştir. Bu yöntem gözlem, deney ve somut kanıtlar gerektirdiği için mitolojik anlatımları ya da spekülatif teorileri ciddiye almama eğilimindedir. Bu nokta çok önemlidir değerli arkadaşlar. Bilimsel açıdan bakıldığında Sümer tabletlerinde geçen Anunnakiler gibi varlıklar, uzaylılar ya da ilahi müdahaleler, metaforik ya da mitolojik hikayeler olarak görülür ve öyle de bırakılır. Modern bilim, somut kanıtlar bulmadıkça bu tür anlatılara gerçek olarak bakmama eğilimindedir. Zecharia Sitchin gibi isimlerin taşlanmasının nedeni, sundukları teorilerin bilimsel çevrelerce yeterince desteklenmemesi ya da varsayımsal temellere dayalı olmaması. Akademik dünyada Sitchin'in teorileri genellikle spekülatif ve zayıf kanıtlara dayalı olarak görülür. Onun teorilerinin itibarsızlaştırılmasında bilimsel toplulukların kanıta dayalı bilgi arayışının büyük rolü vardır. Aslında elde kanıtlar vardır. En bariz kanıtlar, anlatılar ve
yazılmış, çizilmiş olan tabletlerdir. Yazılanlara ve çizilenlere inanılmıyorsa bunun anlamı eski insanlara ya da onların yaşadıklarına inanmamaktır. Ancak bu durum insanların dini inançlarını ve dogmalarını savunma refleksiyle de birleşince Sitchin gibi teorisyenler iki cepheden de baskı altında kalırlar. Kontrol sistemi de var. Günümüz toplumlarında kontrol sistemleri medya, eğitim, bilim ve din aracılığıyla büyük ölçüde şekillendirilmiştir. Bu kontrol sistemleri bireylerin ve toplulukların inançlarını, değerlerini ve davranışlarını yönlendirir. Zecharia Sitchin'in teorileri gibi alternatif görüşler bu mevcut sistemlerin temellerine bir tehdit olarak algılanabilir. Bu nedenle mevcut statükoyu korumak adına bu tür teoriler ya alaya alınır ya da anında itibarsızlaştırılır. Sonuca baktığımızda Sümer tabletleri, Anunnakiler ve kadim uzaylı teorileri günümüz kutsal kitapları ve dini sistemlerle birçok ortak tema paylaşmasına rağmen bu anlatılar modern dünyanın kontrol sistemleri tarafından dışlanmış ya da itiraz edilen fikirler olarak kalmıştır. Bunun ardında hem mevcut dini inançların korunması hem de bilimsel otoritenin dogmatik yapısı yatar. Zecharia Sitchin ve benzeri araştırmacılar bu dogmaları sorguladıkları için hem akademik çevrelerden hem de dini çevrelerden baskı görürler. Ancak tarih boyunca insanlık inandığı anlatılara sıkı sıkıya bağlı kalma eğilimindedir ve alternatif açıklamaları kabul etmek çoğu zaman toplumsal düzeni sarsabilecek bir hamle olarak görülür. Günün sonunda bu bilgilerin temeli tabletlerden geliyor. Bunu anlamak zor değil ve bunu görmemeyi seçiyoruz aslında. Çok acı ama doğru olan bu. Bir diğer soruya geldik arkadaşlar. Bir düşüncem var. Buna ne diyeceksin? Allah veya Yahve isimlerini ya da sadece İslam için söyleyeyim. Allah, İslam için her şeyin sahibi ve tek yaratıcı olandır. Allah, Anunnakiler başta olmak üzere her şeyin birleştiği, en baştaki her şeyin ona bağlı olduğu Tanrı ya da varlık olabilir mi? Tüm hikayeye baktığımızda her an herhangi bir yerde tecelli etmiş olabilir. Musa'nın Sina Dağı'nda Allah'la görüşmüş olması, Yakup'un kuyunun başında onunla konuşması, tufanı yapanın da kurtaranın da ödüllendirenin de o olması, belki de Allah Anunnakilerin en başındaki isim olan An olabilir. Belki de onun da üzerindeki. Bu konuda ne dersin? Diye sormuş takipçimiz. Bu düşünce oldukça ilginç ve derin bir tartışmayı beraberinde getiriyor. Tüm bu farklı tanrı figürlerinin ve kavramlarının kökenlerini ve ilişkilerini anlamaya çalışırken birkaç ilginç öneride ve anlatımda bulunabilirim. Anunnakiler Sümer mitolojisinde önemli bir rol oynayan tanrılardı ve bunların bazıları farklı işlevlere ve güçlere sahip. Ancak eğer An ya da Enlil gibi figürler İslam'daki Allah kavramının en eski temellerine dayanıyorsa, bu durumda farklı kültürlerin tanrı anlayışlarının birbirine nasıl benzediğini görmek mümkün olabilir. Anunnakilerin en üstteki figürü olarak An kavramı belki de tanrı kavramının en eski ve temel köklerinden birine işaret ediyor olabilir. Yani bu konu düşünülebilir. Eğer Allah Anunnakilerin ve diğer tanrıların en üstteki birleşik figürü olarak düşünülüyorsa, bu düşünce çok tanrılı sistemlerin ve inançların tek tanrılı inançlarda nasıl bütünleştiğini gösteriyor olabilir. Yani her şeyin bir olduğunu kabul etmek, farklı din ve mitolojilerin de aslında aynı büyük hikayenin parçaları olduğunu öne sürebilir. İnanç sistemleri aslında çok boyutludur. Kültürel ve tarihi bağlamda farklı inanç sistemleri ve tanrı figürleri, insanların varoluşsal sorularına ve ihtiyaçlarına cevap verme çabalarının bir parçasıdır. İslam, Yahudilik ve Hristiyanlık gibi dinlerde Tanrı'yla bireysel ilişki, bireyin yaşamında önemli bir yer tutarken Sümer mitolojisindeki Anunnakiler gibi figürler daha kolektif ve toplumsal bir işlev görmüştür. Dolayısıyla Allah'ın farklı varlıklar ve tanrı figürleriyle ilişkisi bu inanç sistemlerinin doğasında mevcut olan çok boyutluluğu ve karmaşıklığı yansıtıyor olabilir. Bu düşünceler din ve bilim arasındaki gerilimi de anlamaya yardımcı olabilir. Bilimsel ve arkeolojik veriler bazı eski metinlerin ve inançların nasıl geliştiğini gösterebilirken, dinler ve inanç sistemleri daha çok insanların deneyimlerini, duygularını ve manevi ihtiyaçlarını yansıtır. Bu nedenle dinin içsel deneyimlerini ve anlamını korurken aynı zamanda bu inançların kökenlerini sorgulamak da mümkün oluyor.
Sonuç olarak Anunnakiler ve diğer tanrı figürlerinin aynı köklerden geldiğini ve birbirleriyle bir bağ oluşturabileceğini düşünmek, insanlık tarihinin ve dinin evrimini anlamak için zengin bir bakış açısı sunabilir. Her şeyin en baştaki en yüksek varlık olarak Allah'ın kabul edilmesi, inanç sistemlerinin kökenleri hakkında derin düşüncelere yol açabilir. Bu bakış açısı insanın evrendeki yerini sorgulamasına ve kutsal olanın doğasını daha iyi anlamasına yardımcı olabilir. Yani Allah veya Yahve her şeyin başındaki isim ya da her şeyin yaratıcısı olabilir. Evet değerli arkadaşlar, tabii bu arada göstermiş olduğunuz ilgiden ve yollamış olduğunuz sorulardan dolayı hepinize çok çok teşekkür ederim. Anunnakileri anlatan 3 bomba film önerisi yapabilir misin demiş bir takipçimiz. Tabii ki. Hemen başlayalım. İlk önerim Prometheus olabilir. Ridley Scott'ın bu bilim kurgu klasiği insanların kökenlerine dair büyük sorular soruyor. Bir grup bilim insanı dünyadaki yaşamın kökenini araştırmak için uzak bir gezegene gidiyor ve burada tanrısal varlıklar gibi görünen mühendislerle karşılaşıyorlar. Film, Anunnakilerin dünya dışı varlıklar olabileceği teorisini dolaylı olarak işliyor. Prometheus hem görsel anlamda büyüleyici hem de izleyiciyi düşündüren bir yapım. İnsanlığın kökenlerine dair şu soruyu soruyor. Biz kimiz ve bizi kim yarattı? Bir diğer film Stargate, 94 yapımı. Bu da çok sevdiğim ve kesinlikle önermek istediğim bir film. Roland Emmerich'in yönettiği bu klasik bilim kurgu filminde bir grup askeri ve bilim insanı kadim bir uzay kapısını keşfeder ve başka bir gezegene geçiş yaparlar. Burada tanrı gibi tapılan varlıkların aslında uzaylılar olduğu anlaşılır. Anunnakiler teorisini incelemek isteyenler için mükemmel bir film diyebilirim. Çünkü kadim tanrılar olarak görülen uzaylıların dünyadaki medeniyetleri nasıl şekillendirdiği sorusunu ele alıyor. Kadim tanrılar kimdi? Bu soruya farklı bir bakış açısı sunuyor. Ve bir diğer önermek istediğim film ise yine benim en çok sevdiğim filmlerden bir tanesi. Battlefield Earth. Anunnaki temalarıyla benzerlikler taşıyan bir film. Hikaye dünya dışı varlıkların insanlık üzerindeki baskısını ve insanlığın özgürlüğü için mücadelesini ele alıyor. Anunnakilerin dünya üzerindeki etkisi ve insanoğlunun kölelikten kurtulma çabası gibi konulardan bahsediyorum. Bu filmde tamamıyla ortaya serilmiş durumda ve başrolde elbette ki John Travolta var. Hatta ilerleyen tarihlerde bu filmlerle ilgili bir analiz videosu da yapabilirim arkadaşlar. Sanki iyi bir fikir gibi görünüyor. Ne dersiniz? Önerileriniz olursa mutlaka benimle paylaşın. Öyle görünüyor ki bu gizem yıllarca devam edecek sevgili izleyiciler. Bugünkü yolculuğumuzda antik uygarlıkların derin sırlarına, evrenin gizemlerine ve insanlığın geçmişine bir kapı araladık. Bu yolda Sümer tabletlerinden günümüz kutsal metinlerine kadar uzanan izler bizlere çok şey anlatıyor. Her sorunun, her keşfin, her araştırmanın ardında daha fazla gizem ve bilinmeyen yatan bir dünya var. Unutmayın ki bu sadece bir başlangıç. Gerçeklik, algılarımızın ötesinde bir derinlikte saklı ve bizler bu evrensel bilgiyi keşfetmek için daha çok yol alacağız. Kendimizi geliştirmek, anlamak ve sorgulamak için cesaretimizi arttırmalıyız. Gizemler her köşede bizi bekliyor ve bu yolculukta yalnız değiliz. Sizler de bu sırların peşinden gitmek için hazır mısınız? Gelecekte daha fazlasını keşfetmek ve birlikte bu bilinmeyenleri aydınlatmak için sabırsızlanıyorum. Unutmayın, her bitiş yeni bir başlangıcın habercisidir. Haydi bir sonraki videoda buluşalım ve birlikte daha fazla gizemi açığa çıkaralım. Ben Volkan Çelik. Yeniden görüşeceğiz.